Herkese selamlar, ben Hümeyra. Ben Ali. Bugün size Meksika seyahatimizden bahsedeceğiz. Videoları biraz karışık yayınlayacağız ve bugünkü videoda Cozümel'den başlayacağız. Meksika'nın güneydoğusunda Karayip denizleri içerisinde küçük bir ada. Playa del Carmen'e gidiyorsunuz ve Playa del Carmen'den bileti alıp aşağı yukarı 40 dakikalık bir yolculuk sonrasında Cozümel'e varıyorsunuz. Playa del Carmen'de yolda bir sürü insan sizi durdurabilir. İşte hani biz Cozümel'e bilet satıyoruz gibilerinden. Durmayın. Orada bir mekan var. Biletleri satın alabileceğiniz küçük bir nasıl diyeyim? Bilet evet, gişesi. Evet, bilet gişesi gibi bir şey var. Biz gidiş dönüş totalde 540 peso gibi bir şey verdik. Yani tek kişi için 540 peso. İkinci maddemiz Cozümel güvenli mi? Genel olarak Cozümel görece benim kendimi Meksika boyunca daha güvende hissettiğim bir yerdi. Tabii ki böyle her şeyiniz ortada, hani böyle değerli şeylerinizi göstere göstere gezmeyin, dolaşmayın her şeye rağmen. Çünkü hani turistik yerlerde ister istemez hani suç, özellikle hani kapkaç gibi suçlar ya da dolandırıcılık gibi suçlar çok olabiliyor. Onlara gözlerinizi açık tuttuğunuz sürece ciddi bir sıkıntı yaşamayacağınız güvenlik açısından bir yer olduğunu düşünüyoruz biz Cozümel'in. Ben şimdi 3. maddeye geçiyorum o zaman. Ulaşım. Cozümel küçük bir ada fakat bütün adayı turlayamazsınız. Bir araca ihtiyacınız var. Merkez içerisinde her şey ayağınız altında aslında. Her şeye çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Marketinden, kafesine, barına, pub'una, restoranına, her şeye. Fakat diğer sahillere gitmek istediğiniz zaman araca mutlaka ihtiyacınız var. Araç kiralamada şöyle, Meksika'nın her yerinde geçerli bu. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Mutlaka pazarlık yapmanız gerekiyor. Biz araç kiralamak istediğimizde 800 pesoya bulduk. Aslında 1000 peso dediler. İşte bir takım pazarlıklarla 800 indirdik. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Bizden 800 peso araç kirası için istediler günlük. Ama bunun 3 katı kadar depozito istediler. Yani 2000 peso. 2000 peso. Evet, galiba. 2000 küsür peso gibi bir şey istediler. Öyle olunca açıkçası biz vazgeçtik. Zaten çok fazla vaktimiz yoktu. Dedik tamam istemiyoruz yani. Bu arada depozitoyu da ya cash vermeniz gerekiyor ya da kredi kartıyla ödemenizi bekliyorlar. Ya ödemiyorsunuz zaten. Bloke koyuyorlar kredi kartına. Ona dikkat edin. Hazır ödeme ve para konularından bahsederken Cozümel'in ücretleri ve para konusunda nasıl hareket etmelisiniz? Cozümel görece pahalı bir yer. Çünkü turistik bir yer, aşırı turistik bir yer. Birazcık işte Türkiye'nin Çeşmesi'ne vesaire tekabül ediyor denilebilir. Para çekme, nakit taşıma konusunda nakit her zaman yanınızda bulunması gereken bir şey Meksika'da. Her zaman her yerde kartla ödeme yapamıyorsunuz. Ama nakit taşırken de şuna dikkat edin. Bankamatiklerin bazıları çok yüksek komisyon kesebiliyor. İki çeşit ATM var. Peso çekebileceğiniz ATM'ler, dolar çekebileceğiniz ATM'ler. Dolar çektiğinizden peso, peso çektiğinizden dolar çekemiyorsunuz. En azından biz görmedik öyle. Alışveriş yaparken de esnaf size soruyor zaman zaman işte dolarla mı ödeme yapacaksınız yoksa peso ile mi ödeme yapacaksınız? Bizim tavsiyemiz peso. Çünkü gördüğümüz fiyatlar genelde peso olarak daha ucuza denk geldiği yönündeydi. Normalde 1 dolar 17 peso ise 1 doları 16 peso olarak hesaplıyorlar. Öyle de bir zararınız olabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Birazcık daha görece ucuz
yerler yakalamak istiyorsanız çok sahil kenarı değil, birazcık daha içlerini keşfetmeye çalışın. Zaten dediğimiz gibi yani o kadar kendinizi güvensiz hissedebileceğiniz yerler yok. Adanın çok geneli çok turistik olduğu için. Para meselesi de bu, Evet. özetle. Şimdi son maddeye geliyorum. 5. maddeye kaç gün ayırmalı? Bizim tavsiyemiz 2 gün tam gün ya da 3 gün tam gün oraya ayırmanız. Bir günü komple araç kiralayıp adayı turlamanız. 2. günde tur almanız olur. 3. günde artık relax yaparsınız diye düşünüyorum. Adayı mutlaka turlamanızı öneririz. Adada çok güzel sahiller var. Çok güzel deniz hayatı var. Bunun yanı sıra kalıntılar da var. Mayan kalıntıları var. Onları gezebilirsiniz. Gün doğumu ve gün batımı çok güzel olan 2 noktayı size veriyorlar bu haritada araç kiraladığınız zaman. Bizim fırsatımız olsaydı sabah gün doğumu için, akşam da gün batımı için böyle bir şey planlıyorduk ve bütün adayı turlamayı planlıyorduk. Fakat olmadı. Turlardan da en popüler olanı El Cielo denilen snorkeling turu. Biz 2 kişi toplamda 2000 peso ödedik tur için. Sabah erkenden gittik biz. Sabah erkenden olanına gittik. Aşağı yukarı 4 saatlik, 3 saatlik bir tur. Sizi 4 noktaya götürüyorlar. İlk noktada bir yerden başlıyorsunuz. 2. resife yüzüyorsunuz. İnanılmaz bir güzelliği vardı oranın. Bambaşka bir şeydi orası ve ben hayatımda böyle bir şey ilk defa gördüm. Çok güzeldi. Oradan 2. resifeye yüzüyorsunuz. Sonra bir guide eşliğinde yüzüyorsunuz burada. Sonra oradan bota atlıyorsunuz. Tekrardan diğer noktalara geçiyorsunuz. İstersen sen anlat biraz böyle şey. Resifleri sonra ikinci bir noktaya gidiliyor. Aslında 3. nokta. Orada da birazcık daha sığ bir yer. Plaj boyunca dümdüz bu arada. Dev deniz yıldızları var. Hatta Evet bayağı ya, yaklaşabiliyorsunuz. Ben hayatımda hiç o kadar yani hayatımda çok az deniz yıldızı gördüm zaten. Onlar da küçüktü ama yani gerçekten şu Evet. kadar bir deniz yıldızı göreceğim ve ona şu uzaklıktan bakabileceğim hiç tahmin etmezdim. Aşırı etkileyiciydi. Bir 15-20 dakika geçirdikten sonra oradan daha da sığ bir yer. Yani artık insan böyle rahat boy verebileceğiniz yerlere geçiyorsunuz. Orada zaten bir sürü başka turlarda olduğu için işte herkesin tur yapan herkesin son durağı o. Orada da deniz hayatı var ve insanların Evet ya. arasından dolaşan vatoz balıkları var. Ya da kedi balığı mı onlar tam bilmiyorum ama işte bilmiyorum, stingray İngilizcesi, Türkçesi ne oluyor? Vatoz oluyor galiba. Sadece vatozlar yoktu bu arada. Küçük küçük değişik Başka balıklar da var. vardı. İşte bir tane bir uzun balık vardı. Kılıç balığıydı Kılıç bence balığı o. gibi bir şey, böyle hafif şeffaf da gibi. Evet. Çok enteresandı. Ama böyle vatozlar çok enteresandı. Ya sokak kedi, Türkiye'deki, İstanbul'daki sokak kedileri gibiydi vatozlar. Yani insanların arasından geçiyor, utanmasalar sürünecekler falan böyle. Bayağı yaklaşıyorsunuz, birlikte yüzüyorsunuz falan onlarla. Ya da işte insanlar orada içiyorlar, eğleniyorlar kendisi, onların etrafında dönüyorlar, aralarından geçiyorlar. Ama yaklaşmaya çalıştığınız zaman da kaçıyorlar. Kaçıyorlar, Tam kedi evet. gibi gerçekten. Hakikaten tam kedi gibi. Sonra da dönüyorsunuz zaten. Dönüşte de bize gene böyle kocaman şeylerde, bardaklarda margarita şey yaptılar. Ne yaptılar? İkram ettiler. İkram ettiler. Öyle. Bu kadar. Cozumel
rüya gibi bir geziydi. Mutlaka tavsiye ederiz diyorum. Ve sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere kapatıyorum. Like unutmayın. Aynen.